Car Parking 2'ye yeni bir güncelleme geldi ve bu güncellemede bilinmeyen şeyleri derledim. Videoyu sonuna kadar izleyin çünkü birazdan göstereceğim şeyler oyun çıktığı zaman acayip işinize yarayacak ve bana dua edeceksiniz. Devam içine beğeni atmayı unutmayın. Şimdi Car Parking 2'de en çok şikayet edilen şey otomatik vites arabaların otomatik vitesli olması, manuel arabaların manuel vitesli olması. Yani bunu değiştiremiyorduk ta ki bu videoya kadar. Göstereceğim şey manuel vitesli bir arabayı nasıl otomatik vitese çevirirsiniz. Bunu göstereceğim. O yüzden manuel vitesli bir araba almam gerekiyor. En başa gideyim. Lada bildiğim kadarıyla manuel vitesliydi. Onu alacağım direkt. Şöyle bakın burada tamam. Manuel vitesi, debriyaj falan vesaire geldi. Aslında böyle de sürmesi çok zor değil ama yine zorlanan illaki olacaktır. Nasıl otomatik vites yapacağınızı söylüyorum. Araba ayarlarına giriyoruz ve buradan Gearbox Setup'a geliyorsunuz, tamam mı? Buradan bakın Gearbox yazıyor. Satox 250 bilmem ne bilmem ne. Buradaki asıl olay ne biliyor musunuz? Bakın bu MT var ya, buradaki M manuel demek oluyor, tamam mı? Yani manuel vites oluyor. Aşağı doğru iniyorsunuz. Bakın burada A oldu. AT.RV'de, tamam mı? Siz bu A olan alacaksınız. Satın al dedim. Arabanın orijinal şeyi MT yazıyor. Biz bunu AT'ye çevireceğiz. Satın al ve tak dedim. Bekliyoruz. Bakın buranın dolmasını bekleyeceksiniz. Car Parking'de maalesef ki böyle bir şey var. Bir parça taktığın zaman bunun dolmasını, takılmasını bekleyeceksiniz. Birazcık buna özen göstermişler. Tamam bakın doldu. Deminki manuel vitesi gördüğünüz gibi. Şimdi sürüyorum. Bakın otomatik vites oldu. Bu şekilde eğer sürmekte çok zorlanırsanız bunu yaparak kolaylık sağlayabilirsiniz. Ha gerçekçilik istiyorsanız tabii manuel kullanabilirsiniz ama bu şekilde manuel vites arabayı otomatik vitesle yapabilirsiniz. Ben size dedim oğlum, siz daha neler göreceksiniz, yani işinize çok yarayacak. Hadi diğerine geçelim. Bazı arabalarda, yeni nesil arabalarda diyeyim daha doğrusu, işte bu Mercedes gibi, işte diğer arabalar gibi, onları aldığınız zaman yukarıda bu şekilde bir imleç çıkıyor, tamam mı? Bu konuda çok bir bilgim yok ama bu şekilde bir gösterge çıkıyor. Bu arabanın devrini gösteriyor. İşte mesela bunu fullersem ne olur? Yani bu ne diye geçiyor bilmiyorum ama çok bir bilgim yok bu konularda. Ben devir diye yorumladım. Gerçek adı neyse beni yorumlarda aydınlatın. Bir sonraki güncelleme ise yavaş yavaş Car Parking 1'de olan şeyleri geri getiriyorlar. Örnek vermek gerekirse buradaki el freni. Mesela eskiden bastığımız zaman direkt duruyordu. Fakat güncellemede bunu da güncellemişler. Tutup yukarı aldığınız zaman el freni takılı şekilde kalıyor ve arabanız gitmiyor. Önceden bu yoktu. Güncellemede bunu da getirmişler ama grafikler muazzam. Dur ben şuradan. Bunu da değiştirmişler. Bazı şeyler, yeni şeyler gelmeye devam ediyor bu arada. Yani bu güncellemede Car Parking 1'de olan bazı şeyleri buralara getirmeye özen gösteriyorlar, çalışıyorlar diyelim. Şimdi oyunda bilinmeyen bir bug var. Ben bunun daha önce videosunu çektim, size de göstermek istiyorum. Şimdi diyelim ki arkadaşınızla odaya girdiniz, tamam mı? Sadece ikiniz varsınız. Başka hiç kimse yok. 2 tane araba var yani oyunda. Siz arkadaşınızla girip bakın buradaki garaj var ya. Hemen video ekrana gelsin. Bakın siz burada arkadaşınızla kaldığınız zaman önce arkadaşınız içeri girsin, sonra da siz içeri girin. İçeri girdikten sonra teker teker çıkmaya başlayın. Çıktığınız zaman haritaya baktığınızda oyuncular kısmında 2 oyuncu olduğu gözüküyor fakat haritaya baktığın zaman 4 araba olduğu gözüküyor. Yani haritada sizin arabalarınız klonlanmış şekilde gözüküyor. Bu bak oyun gelmiş geleli var bu arada. Yeni bir şey değil ama gösteren pek olmamıştı. Ben de para kasmak için bu yöntemi denemiştim. Hani bu videoda göstermiştim nasıl para kazanabilirsiniz diye. Onu denerken başıma bu olay gelmişti. Sizlere de bunu göstermek istedim. Yani bu şekilde illüzyon yapabilirsiniz arkadaşlarınıza. Bu arada para kazanma demişken para kazanma bug'ını kaldırdılar arkadaşlar. Ne zamandır deniyorum girmiyor. Para kazanma bug'ı neydi? İşte arkadaşlar garaja giriyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Online'a girdiğiniz zaman bir para kutusu çıkıyordu haritanın herhangi bir yerinde. Ve siz o para kutusunu almaya gittiğiniz zaman sınırsız şekilde paranızı alabiliyordunuz. Herhangi bir sınır yoktu. Onu ben yapmıştım. Hatta buradan videosunu da çekmiştim. Artık yeni güncellemeyle o bug'ı kaldırdılar. Artık para çıkmıyor. Paranın kutusu harbiden çıkmıyor. O biraz sıkıntı oldu. Ve daha bilmediğiniz bir şey var. Şimdi size çok önemli bir şey göstereceğim. Onun için hemen lobiye gitmemiz gerekiyor. Şimdi Car Parking 2 çık zaman ben sormuşum, demiştim ki ben buna para yatırmak istiyorum. Fakat alfa beta'da olduğum için henüz hesap ilerlemem kaydedilmiyor. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Ve bana dediler ki siz paranızı yatırın. Oyun çıktığı zaman hesabınızdaki araçlarınız gitse bile hesabınızdaki oyununuz ve paranız kalır. Neyse ki yatırmamışım yani. Şimdi size bunu telefondan ekran kaydını aldım. Şu anda burada da yapabilirim ama arabam gideceği için bu parayı kasmak zor oldu. O riski almak istemiyorum. Hani gidene kadar bir arabam olsun en azından. Şimdi bakın hesap kısmına geldiğiniz zaman buradan hesap kısmına geldiniz, tamam mı? Ben de diyorum benim niye sürekli adım değişiyor? Meğersem hesabım kurulmuyor mu? Ben buradan giriş yap dediğim zaman buradan işte e-posta vesaire girdiğim zaman hesaba giriş yapıyor. Yapıyor yapmasına. Mesela hesaba giriş yaptığınızı söylüyor, tamam mı? Siz paranızı kasıyorsunuz, her şeyinizi yapıyorsunuz falan. Hesabınız aslında kurulmuyor. Hatta ben telefondan ekran kaydına göstereyim. Ben her girdiğimde oyunumun ID'sinin değiştiğini görüyorum ve her seferinde de bu tekrar ediyor. Bakın hatta yine ID'nin değişmiş. Ben buradan gelip hesabımın mailinin şifresini yazdığım zaman oyuna giriş yapıyor. Fakat en baştan yapıyor
ki kaydetmediği zaten bariz ortada. Lan tamam diyorum. Hesaba giriş yaptım. Her şeye sıfırdan başlayacağım. Yine para kasıyorum. Tekrardan hesap kısmına geliyorum ve yine buradan giriş yap kısmı geliyor ve aydım yine değişiyor. O yüzden sizden tavsiyem arabalarınızı henüz yapmayın bu oyunda. Alfa beta olanlar için söylüyorum. Arabanızı yapmayın. Bir şey ellemeyin. Para katiyen yatırmayın. Oyun çıktığı zaman ne yapacaksınız yapın ama alfa beta'da bunu yapmayın. Şimdi otoparka girdiğimiz zaman biliyorsunuz ki ışıklandırmaları muazzam bunun, fakat sadece arabaların üzerine yapsaymışlar daha iyi olabilirmiş. Şimdi bakın anlayacaksınız birazdan. Girdim, buradaki gölgelendirmeler halen daha yok. Buraya geldiği zaman muazzam bir görüntü karşılıyor bildiğiniz gibi. Zaten görmüşsünüzdür bunları. Fakat sadece bu parlamalar arabanın üzerinde değil, karakterimizin üzerinde de var. Yani hiç insanmış, karaktermiş gibi gelmiyor. Bakın bu şekilde inanılmaz derecede parlıyor. İnsan değil de robot gibi geldi bana. Hani böyle metalden yapılmış da cilalanmış şekilde parlama var burada. Çok iğrenç duruyor. Umarım bunu bir önce düzeltirler. Saçı, bak yüzü parlamıyor, tamam mı? Yüzü gayet iyi. Sadece saçı ve giyimi, kıyafetleri fena şekilde parlıyor. Bunları bir önce düzeltmeleri lazım. Işıklandırma onun dışında mükemmel ama her şeyde ışıklandırma yapma ya. Bak şu anda çok çirkin gözüküyor, yemin ederim. Ama arabaya baktığımız zaman araba muazzam duruyor. Şuna bir baksana. Bak ne biçim gözüküyor, görüyor musun? Herhangi bir arkadaşınız orada kurduğu zaman Carpark 1'de nasıldı? Yazar yazmaz giriyordunuz. Fakat bunda değişmişler. Bakın mesela arkadaşım burada benim, tamam mı? Buraya bastım, şifresini yazıyorum ve yazar yazmaz girmedi gördüğünüz gibi. Buradaki kapı işaretine tıklamanız lazım. Buna basarsanız ancak girebilirsiniz. Onun dışında giremiyorsunuz. Küçük saçma bir detaydı ama yine haberiniz olsun diye göstereyim dedim. Çünkü ben bu videoda ne dedim? Her şeyi göstereceğim. Ve bu Carpark bu harita kısmını bayağı pikselleştirip bayağı kalitesizleştirmişler. Ne kadar uzaktan bakarsan bakayım acayip şekilde piksel gözüküyor. Bak en başa geldim. Bak burada bile piksel gözüküyor, görüyor musun? Ama ben bunu sona çekersem öf, yani Minecraft oluyor buradaki harita. Ve para kutusu halen daha çıkmıyor gördüğünüz gibi. Onu kaldırmış, onu keşke kaldırmasaydınız. Şimdi size hayat kurtaran bir bilgi vereceğim. Carpark 2 oyunlar beni çok rahat şekilde anlayacaklar. Şimdi bu oyunda grafik ön plan çıktığı için gölgelerin birçoğu gözükmüyor. Gölgelerin birçoğu derken ışık açtığım zaman önümüzü göremiyoruz. Mesela buraya girdik, tamam mı? Bak ışıklarımı açtım ama ben ne yaparsam yapayım ışıklar burada gözükmüyor. Bunun için ne yapacaksın? Grafiği fullediğiniz için böyle gözüküyor aslında. Burada shadow var. Shadow'u kapatırsanız eğer buranın için rahatlıkla görebilirsiniz. Tabi grafik oğlum gölgesi ne kadar iğrenç gözüküyor lan. Önünüzü görebilmek amacıyla bu yerlere girebilirsiniz. Ben para kutusu falan kasarken burayı bilmiyordum. Hani bu yöntemi bilmiyordum. Körü körüne gitmiştim. Bulamamıştım tabi. Ama sonradan bunu öğrendim. Gölgeyi kapatırsanız bu şekilde için rahat görebilirsiniz. Harbiden hayat kurtaran bir bilgi bu arada. Carpark 2'sin saklanabilmeniz için muhteşem bir yer bulmuş. Eğer saklanmaç oynuyorsanız da bu yer işinize tabii ki yarar. Şimdi bakın burada bir rampa var, tamam mı? Şu gölgeleri bir daha aktif et. Şimdi buradan uçacağız. İzleyin, bakın uçuyorum, buradan geliyorum. Şöyle uçtum. Çok gitme, çok gitme. Allah ya. Bir kez daha deniyorum. Bu sefer çok hızlı gitmeyeceğim. Hayır, yine mi ya? Yok oldu. Tamam, buraya gel zaman buranın içinden geçebiliyorsunuz ve sizi karşıdaki oyuncu asla göremiyor. Şöyle drone'dan çıkarsam. Bakın gördüğünüz gibi görünmüyor hiçbir şekilde. Saklanmaç oynayacaksanız bence saklanacak muazzam bir yer. Şöyle içinde gezebilirsiniz buranın. İçinde bir şey yok ama bu şekilde buraya saklanabilir. Mesela buradasınız ya. Bak buradan gözüküyorsunuz ama buradan girerseniz bu şekilde kamufle oluyorsunuz. Yine göstereyim burada inanmayanlar için. Tepeye çıktım ve gördüğünüz gibi araba falan yok. Carpark'te telefonu açtığınız zaman otomatik olarak harita gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Carpark 1'de bu yok ama bunu açtığınız zaman, telefonu açtığınız zaman otomatik burada harita da açılıyor ve harita biraz daha saydam şekilde, biraz daha opaklığı düşürmüş şekilde. Bu da bu şekilde bir bilinmeyen görevler halen daha olmuyor. Çünkü hesaba katılamıyoruz. Katılamadığımız için görev çıkmıyor. Bilinmeyenler bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla hiçbir kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Kaçırdığım veya atladığım bir şey varsa mutlaka yorumlarda yazın. Parti kesin tabii ki çekerim sizler için. Görüşürüz.